Herkese merhaba, ben Melike Maraz. Bugün sizler için ikinci trimestre yönelik bir antrenman programı hazırladım. Aslında bu programı seçmemdeki sebep, ben de hamileyim, Dilara Hoca da hamile. Sizler için gerçek bir antrenman metodu olacak. Şimdi Dilara Hoca bizim eğitmenimiz, kendisi de pilates eğitmeni. Nefesle başlayacağız, daha sonra hareketlerin akışını sizler için planladım. Dik bir sırt, bir elini göğüs kafesinin üzerine koy. Diğerini karın boşluğuna al ve derin bir nefes al ve nefesini ver. Tekrar derin bir nefes al ve nefesini ver. Devam et. Evet, burada dikkat etmemiz gereken şey, özellikle hamilelerde nabzı çok arttırmadan, kişileri çok zorlamadan açılarını, eklem açılarını, bunların hepsine yer vereceğim aslında. Küçük küçük hatırlatmalarla gideceğiz hareketler sırasında. Nefesle ısındırıp daha sonra kişiyi footwork'e alacağım. Ve son kez yap. Ve yavaşça, kontrollü bir şekilde sırt üstü uzanıyoruz. Şimdi burada jump board tahtasından destek alıyoruz arkadaşlar. Ve başının altına şöyle bir ekipman var. Ya da bu yoksa bile bir havlu, işte üretebileceğiniz bir şeyler olabilir. Bir havlu size yardımcı olabilir. Bunu boynunun altına koyuyorum, başının altına al. Evet. Yay olarak iki kırmızı yayı tercih ediyorum. Ve foot bar hizalamasını üyenizin, öğrencinizin karın çeperine göre planlamalısınız. Eğer Dilara Hoca'nın karnı biraz daha büyüdüğünde, dizler zaten açık ve ben foot bar'ı bir kademe daha aşağı indirmem gerekiyor. Şu an açı olarak bu uygun. Topuklarını birleştir ve geriye doğru itekle. Ver nefes. Al nefes, kapat. Tekrar geriye doğru itekle. Ve nefesini vererek kapat. Devam et. Evet, bu şekilde kişiyi ikinci dönemde zaten birinci trimester'da kişiyi direkt taşıyıcının üzerine yatırabilirsiniz. Ama ikinci döneme geçtiğinde artık kişi açı sırtına, omurgasına bir açı vermemiz gerekiyor. Bu yüzden jump board tahtası çoğu eğitmenin kullandığı ya da bunun için özel tasarlanmış reformer ekipmanları da var. Son kez yap. Ve kapat taşıyıcını. Topuklarını koy. Evet, dizler açık, ayakları da aynı düzlemde olmasına dikkat et ve geriye doğru itekle. Nefesini ver. Tekrar. Evet, burada yine söylediğim gibi siz aslında kişiye özel bir program yapıyorsunuz. Her hamile programı atıyorum ki 3 kişiyle çalışıyorsunuz. Bu 3 kişinin programı aynı dönem bile olsa farklılık gösterecektir. Burada işte annenin yaşı, kilosu, herhangi bir hastalığı var. Bunlara dikkat edelim. Çünkü burada karın çeperi footwork için bize karın çeperi hizalamamızı sağlıyor. Son kez yap ve kapat taşıyıcını. Parmak uçlarını köşelere koy ve geriye doğru topuklarını düşürmeden itekle. Ve kontrollü, devam. Ver nefesini itekle. Al nefes, kapat. Ver nefesini. Son 3. 2. Son kez yap ve kapat taşıyıcını. Aynı yere topuklarını bas. Ve buradayken parmak uçlarını flex'e çek. Ve geriye doğru tam git, dizlerin tam açılsın. Ve tekrar yavaş kapat. Devam. Evet, dersin akışını, akıcılığını yine kişinin nabzına göre siz eğitmen olarak üyenizi çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Son 3. 2. Son kez yap. Kapat taşıyıcını ve ayaklarını foot bar'ın ortasına koy.
Evet, şu an biz bunu bir ısınmak için yapıyoruz ama annenin nabzı artmış olabilir. Gözlemlediysen beklemelisin mutlaka. Ben şu an derse 50 dakikaya bunu sığdırmak istediğim için biraz daha hızlı gidiyor olabilirim. Lütfen üyenize göre akışını planlayın. Geriye doğru itekle ve topuğunun ikisini birden aşağıya doğru, tendon stretch ve yukarıya doğru. Tekrar ver nefes. Al nefes. Son 3 tane. Ve 2. Son kez yap. Dizini bük ve kontrolü kapat. Evet, kontrollü bir şekilde anneyi yan döndürüyoruz. Yavaşça yana dön. Oturma pozisyonuna gel ve ekipmanımı buradan alıyorum. Bir sonraki hareket için evet, Swiss Ball'dan yardım alacağım. Ve footbar'ımı en alt kademeye indiriyorum. Dişinin olduğu. Evet, tam bırakmıyorsunuz, serbest kalmıyor. En son dişe takıyorsunuz footbar'ı. Ayak parmak uçlarını footbar'ın köşelerine bas. Evet, bu şekilde karnı rahat. Aslında bunu 3. dönemde bile çok rahat yaptırabilirsiniz. Bu ilk hareketi. Çünkü karın çeperi hiçbir şekilde bacaklardan sıkışmıyor ya da karın çeperini burada hiçbir şekilde zorlamıyorsunuz. Dik bir sırt, ellerini ileriye doğru uzat. Ve geriye doğru nefes ver. Tendon stretch'ini yap. Dizini bük ve devam et. Evet, burada birçok aslında ekipman kullanabilirsiniz. Box'ı koyabilirsiniz ya da hiçbir ekipman kullanmadan kişinin ellerini arkaya doğru aldırıp kendi kollarıyla destek sağlayabilirsiniz üyenize. Ama burada Swiss Ball bize gerçekten hem anneyi daha konforlu hale getiriyor hem de daha rahat yapmasını sağlıyor. Son kez yap ve twist için giderken ver nefesini. Al nefes. Tekrar diğer tarafa. Evet, açını biraz daha minimal. Devam. 4 tane. İki. Ve son kez yap. Kapat taşıyıcını. Şimdi giderken eller yukarı. Ve nefesini verirken daireyi çiz, toparlan, dizini bük, tekrar. Nefes al, geriye doğru git. Ve nefes verirken daireni çiz, toparlan. 3 tane daha yap. Evet, burada dikkat etmen gereken karnının çok fazla gerilmemesi. Kişi, üyeyi, öğrencini bu şekilde kontrol etmelisin. Çok fazla gerilim sağlamamalıyız karında. Son kez yap ve kontrolü yavaşça kapat. Ve tekrar onun güvenliğini kurup ayağını kontrollü bir şekilde aşağıya al. Sonrasında diğer harekete geçiyorum. Evet, bir sonraki hareketim rowing serisi için tek mavi yay takıyoruz. Diğerlerini çıkarıyorum. Ve tower'a doğru dön. Evet, burada hamilelerle çalışırken bağdaş kurmasını istiyoruz. Çünkü dizlerini büküp işte şu hizada durması yine karnını zorlayabilir. Ayaklarını uzattığında da lumbar omurlara yük binebilir. Ondan dolayı anneye bağdaş kurup oturmasını istiyoruz. Kısa ipleri eline al. Ve avuç içlerin yeri gösterecek şekilde dirseklerini yana doğru bükerek çek. Ve tekrar kontrolü bırak. Taşıyıcı çarpmamasına dikkat et. Ve tekrar çek. Evet, buradaki en büyük hata, yapabileceği hata bileğini koluyla aynı düzlemde tutmayıp bileğini aşağı ya da yukarı kaldırmasıdır. Buna dikkat edin lütfen. Son 2. Kürek kemiklerinin sıkıştığını hisset. Son kez yap. Ve uzat ellerini, avuç içlerini birbirine çevir. Ve yana doğru aç. Ve tekrar ileriye uzat. Dik bir sırtta.
Tabii ki ders sırasında sürekli konuşarak devam etmemiz gerekiyor. İyi misin? İşte herhangi bir ağrın var mı? Sırtında herhangi bir zorlama var mı gibi soruları sormalısınız. Sürekli soru cevapla gitmeniz gerekiyor. Annenin zorlanmasını anlayabilmeniz için. Ve son kez yap. Triceps için ellerini aşağıya doğru indir. Reformer'ın yanına uzat ellerini. Avuç içi arkayı gösterecek şekilde yine dik bir sırttayız. Ve geriye doğru çekebildiği kadar çekmesini söyle. Ve kontrollü yana doğru bıraksın. Ama tam gevşemiyor ipler ve tekrar. Ve son 3. Ve son 2. Ve son kez yap. Evet, ellerini uzat. İyi misin? İyiyim. Tamam, o zaman bir hareket daha verebiliriz. Eller ileride uzun, avuç içleri tavanı gösterecek şekilde. Üst kolu, humerus tamamen sabit. Alt koldan yüzüne doğru, evet alnı hizasına çekip tekrar ileriye doğru uzat. Tekrar. Olabildiğince üst kolu sabit tutmasını iste. Ve son 3. Devam son 2. Ve son kez yap. Ve kontrollü bir şekilde ipleri yerine doğru tak. Ve oturma pozisyonuna gel tekrardan. Evet. Şimdi sidekick serisini yaptıracağım. Bu yüzden 2 kırmızıyı daha ekliyorum yanına. Aslında burada taşıyıcıyı sabitledim şu an. Hareket etmemesini istiyorum. Minder, yani şöyle kişiyi alıp mindere de yatırabilirsiniz sidekick serisi için. Ama reformer'da başladık. Bir reformer dersi olsun istiyorum. O yüzden reformer'ı şu an mat gibi kullanacağım. Sırt üstü, yan pozisyonda yat. Dirseğini headrest'e bas. Ve ayağını önce ileriye doğru. Bu arada footbar'ı tam aşağı indiriyorsunuz. Footbar'ın altına alttaki ayak, üstteki ayak footbar'ın üzerine. Şimdi burada elini başının altına aldığında kişi rahat edemeyebilir. Kolunu uzat, üzerine koy ya da şimdi uyuşmalar olabilir, herhangi bir kramplar gerçekleşebiliyor hamilelik sırasında. Altına küçük mini bol koyabilirsiniz. Bunun için tabii ki sürekli üyeyle konuşur halde olun. Evet, şimdi üstteki kolunu ön tarafa, göğsünün ön kısmına bastırmasını iste çünkü burası dengesini sağlayacak. Ve üstteki ayağını yukarıya doğru kaldır. Ve kontrollü aşağıya doğru indir. Kalçasının stabilizasyonuna dikkat et. Vücut dağılmadan yukarıya doğru. Devam et. Burada da şöyle küçük ama süper yardımcı bir ekipman göstereceğim size. Dilara Hoca 2. trimesterde ama karın çeperi şu an çok büyümedi. Zaman geçtikçe daha büyük olacak. Ya da size gelen bir üye işte 20. haftada, 25. haftada büyük bir karınla başladığını düşünelim. Şu küçük ekipman sünger içi. Karnının şu şekilde minderle olan kısmına koyuyorsunuz ve karnının aslında şöyle aşağıya doğru sarkmamasını ve bebeğin sıkışmamasını sağlıyoruz. Bundan olmayabilir. Havlu ya da petler var bunun gibi. Yararlanabilirsiniz. Ama hepinizin bulabileceği havlu aslında. Havluyla bu harekete devam edebilirsiniz. Kal burada ve circle. Daire çiz. Ve çek. Devam. Son 2 ve tersi. Son 2, son kez yap ve kal burada. Şimdi öne doğru bir tekme at ve ortaya gel geriye küçük ve tekrar öne. Burada da yine üst gövdenin çok sallanmadan, yani vücudunu stabil tuttuğu açıyı bulmalısınız. Kişiye büyük bir tekme at derseniz burada vücut sabitleyemez, savrulabilir. O yüzden daha minimal hareket ettirmelisiniz. Son kez yap ve kal burada. Bicycle için dizini karnına doğru çek ve nefesini ver. Kontrollü tekrar al nefes. Nefes ver. Son 3.
Ve son 2. Ve son kez yap. Uzat ayağını ve kontrollü tekrar oturma pozisyonuna gel. Evet, kalkarken yine kontrollü kalkmasını sağla. Ayağını at ve ayağa kalkarak diğer tarafa dön. Evet, diğer tarafı yapacağız. Yine bu küçük ekipmandan kullanacağım. Yana doğru uzan. Kolunu uzat. Ayağını birini footbar'ın altına, birini footbar'ın üzerine. Karnının altına, evet. Ve elini denge için öne koy. Ayağını yukarıya doğru kaldır. Ve kontrollü aşağıya doğru indir. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Son 3. 2. Ve son kez yap. Kal burada ve daire çiz. Circle'ını yap. Çek. Vücudunu stabil tutmasını sağla. Tabii ki bu kadar arka arkaya hareketleri yapamayabilir. O yüzden sen içinden seçebilirsin. 2 hareketi yaptırıp bırakabilirsin. Ve terse yap. Son 3. Son 2. Ve son kez yap. Ve öne doğru bir tekme at. Ver nefes. Al nefes. Ve tekrar. Son 3. Son 2. Ve son kez yap. Kal ortada. Bicycle için dizini karnına doğru çek. Nefesini verirken daireni çiz ve tekrar nefes al. Nefes ver ve çek. Topuk kalçaya daha yakın. Haydi son 3. Ve son 2. Son kez yap ve kontrollü yavaşça elinden destek al. Kalkarken ayaklarını reformer'ın önüne toparla ve tekrar oturma pozisyonuna gel. Evet, şimdi chest expansion için Dilara Hoca'yı omuzlukların önüne dizüstü alıyorum. Evet, ayaklar uzun, dikkat edeceğin. Dizlerini omuzluğa yaslıyoruz. Ayaklarını uzun tut ve tek yeşil yay takıyorum. Kısa ipleri eline al. Orada dikkat etmen gereken şu. Kişi ağırlığını bilmediği için öne doğru savrulabilir. Yani çok düşme tehlikesi olduğunu söyleyemem ama tabii ki denge bozulabilir. O yüzden üyenin omzunda olsun elin en azından birkaç hareketi, 1-2 hareketi yaparken. Dik bir sırtta dur ve nefes al. Avuç içi arkayı gösterecek ve kontrollü bir şekilde geriye doğru çek ve kontrollü kalça hizana kadar. Tekrar ver nefes. Al nefes. Evet, elim aslında burada ona güven sağlıyorum. Tutmayın omzunu, rahatsız olabilir. O yüzden herhangi bir öne doğru vücut sendelediğinde bile işte direkt yakalamış olacaksın onu. Hamilelerde güvenlik daha önemli, unutmayın. Haydi 2 tane daha yap. Ve son kez. Ve oturt topuklarına, ipleri takabilirsin. Bir sonraki hareketimiz spine corrector'dan yardım alacağız hareket için. Evet, üzerine, reformer'ın üzerine yerleştiriyorum. Ve taşıyıcıyı sabitlemek için bütün yayları takabilirsin. Şu an yeşil yay takılıydı bir önceki hareketten. 2 kırmızıyı takıyorum ve Dilara Hocam üzerine oturabilirsin. Amacım taşıyıcıyı burada sabitlemek. Ellerini ileriye doğru uzat. Dikkat etmen gereken şey, sırtını çok fazla geriye doğru yuvarlamasına izin verme. Daha minimal yapıyoruz. Eller ileride uzun ve lumbardan yuvarlanarak geriye doğru git. Bel omurların evet üzerine, arçın üzerine geldiği an ver nefes, yukarıya doğru yüksel ve dik bir postürde kal. Tekrar geriye doğru git. Ve nefesini ver. 3 tane daha yap. Dik bir sırt. Devam et. 2. Ve son kez. Ve kal yukarıda bekle.
Evet, bükülmesine çok izin vermiyoruz burada çünkü bakın geriye doğru gittiğinde bir tane daha göstereyim. Geriye doğru gittiğinde kal burada, karın tamamen sıkışmış oluyor. Ve bunu çok fazla burada tutmak istemiyorum. Kontrollü bir şekilde yukarıya doğru yüksel, burada rahatlamış olacak. Minimal dememin sebebi bu. Karnı sıkıştırmıyoruz hiçbir harekette. Dik bir sırt ve geriye doğru yarım git yine minimal. Dön dirseğini bükerek, ver nefes ve tekrar toparlan. Tekrar yana doğru. Dirseğini hafif yukarıda tut. Evet, tekrar. Çok fazla kıvrılmasına izin verme. Minimal gitsin ve dönsün obliklerinden. Haydi 2 tane daha yap. Ve son kez. Ve kal, bekle. Yine burada bakın önündeyim ve bir güvenlik sağlıyorum. Bu çok önemli hamilelerde. Kişi yaparken kendini güvende hissetmek istiyor. Çünkü tek beden olarak gelmiyor. Şu an 2 beden var karşınızda. O yüzden çok daha dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Mermaid için yan dön. Şimdi kişiyi yan çeviriyorum. Alttaki bacağını büküp önüne doğru aldırıyorum. Üsttekini de uzun, evet, straps'ten destek alıp şu şekilde bacağını uzatmasını istiyorum. Buradan sabitleyecek aslında. Mermaid için ellerini 2 yana aç. Dik bir postürde ve nefes al. Nefesini verirken dirseğini arçın üzerine doğru koy ve kolunla yana doğru uza. Obliğin uzadığını hisset. Ve tekrar ortaya gel, nefes al. Nefesini verirken bu kol içeri. Diğer kol yukarıdan uzuyor. Evet, buradan avuç içi tavanı gösteriyor. İzin verdiği kadar bir aksiyel uzama gerçekleştir. Ve tekrar al nefes. Ve tekrar kolunu koy. Evet, kalçasına bakın, dönmesin. Pelvisinin stabilizasyonuna dikkat et burada. Ve tekrar ortaya gel. Ve bu içeri giderken bu yukarıdan uzadığını hisset obliğinin. Ve haydi 2 tane daha yapalım. Dik dur ve dirseğini koy, acele etme. Nefesini ver, uzadığını hisset. Gel ortaya. Tekrar bunu içeriden alırken bununla yukarıdan uza. Ve son kez yapıyoruz. Dirseğini koy. Uza. Üst beden uzarken bacak burada zaten hiçbir şey yok. Altta zorlanması yok. Son kez. Ve kal, bekle. Var mı? İyi misin? Altta bir şey var mı? Yok. Süper. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağız. Ayaklarını bu tarafa at. Bu sefer alttaki bacağını bük. Üsttekini yine uzat. Evet. Biraz daha kalçanı geriye alabilirsin. Aynen. Uzun bacak. Ellerin yanda açık, dik bir sırttayız. Ve dirseğini arçın üzerine koyarken uzadığını hisset. Nefesini ver. Tekrar ortaya gelirken al nefes. Ve nefesini verirken bu içeriden, bu yukarıdan uza. Tekrar ortada nefes al. Nefesini verirken uza. Evet. Tekrar ortada al nefes. Ve ver nefes. Haydi 2 tane daha. Dik dur. Ver nefes, uza. Al nefes. Ve uzadığını hisset. Dirseğini bükme. Son kez yapıyoruz. Dik bir postürdesin. Ve dirseğini bas. Kolunla uzadın, tavra doğru uzadığını hayal et. Ve gel ortaya, nefesini al. Nefes verirken bunu içeriden, bunu dışarıdan uzat. Ve yavaşça kontrollü elini arçın üzerine al. Ayağını at, çıkar. Güvenliğini sağla ve kontrollü bir şekilde aşağıya inebiliriz. Evet, Spine Corrector'dan göstereceğim hareketler bunlar. Hemen ekipmanı alıyorum. Hareketimiz side split için Dilara Hoca'yı reformer'ın arka tarafına alıyorum. Burada üyenin ilk başta sabit yere çıkmasına özen göster. Kontrollü bir şekilde ayağını sabit yere koy ve diğerini taşıyıcının üzerine al. Evet, güvende olduğunu hissettikten sonra elini bırakabilirsin. Ve nefes al. Nefes verirken yana doğru aç taşıyıcını. Tekrar nefes al, kapat. Ver nefes. Ve al nefesini.
Yavaş nefes. Ve tekrar. Haydi son 3. Nefesini ver. Nefes al. Ve son kez. Ver nefes. Nefes al, toparlan ve tekrar kişiyi burada dengede kalması için yardım edebilirsin. Ayağını yan çevir. Evet, tower'ı göstersin parmak ucun. Evet ve nefes al. Nefesini verirken ayağını ileriye doğru uzat taşıyıcıyı. Ve tekrar nefes ver. Topuğundan destek alarak kapat. Tekrar ver nefes. Al nefes. Ver nefes, uza. Ve son 2. Ve son kez. Ve kontrollü bir şekilde kapat. Evet, ayağını çevir. Kontrollü bir şekilde aşağı iniyoruz. Ve diğer taraf için bu tarafa doğru dön. Ve ayağını sabit yere, diğerini taşıyıcıya. Eller kalçanın yanında. Ve nefes al. Nefesini verirken yana doğru aç taşıyıcını. Ve kontrollü kapat, devam et. Evet, burada arkadaşlar eline dumbbell kullanabilirsiniz öğrencinizin. Ya da işte lastikten yardım alabilirsiniz. Çember kullanabilirsiniz. Aslında burada birçok varyasyon var. Şu an ben ekipmansız gösteriyorum size. Haydi son 3. Nefesini ver, uza. Son 2. Son kez yap ve kapat taşıyıcını. Ayağını tower'a doğru çevir. Taşıyıcının üstündekine. Evet, bu sabit. Ve nefes al. Nefesini verirken yan. Evet, tam çapraza kollarını uzat ve tekrar ver nefes. Al nefes. Eller kalça hizasında. Son 3. Ve son 2. Ve son kez kapat taşıyıcını, ayağını kontrollü çevir ve aşağıya alayım seni. Evet, bir sonraki hareketimiz kneeling. Kneeling için bir mavi yay takıyorum, kırmızıyı çıkardım. Dizlerini omuzluğun önüne bas ve ellerini reformer'ın tahta kısmından yakala. Ve şimdi burada zaten bu 4 ayak pozisyonu rahat bir pozisyon. Hamileler için çalışabileceğimiz bir pozisyon. Karnını çok fazla kasıldığını, burada aslında konuşarak üyeyle devam etmeliyiz. Karnındaki kasılmayı ya da işte herhangi bir rahatsızlık hissediyorum diye sormalısınız bu harekette mutlaka. Kontrollü bir şekilde kendini öne doğru çek kollarından ve geriye doğru taşıyıcını bırak. Çarpmadan tekrar ver nefesini. Taşıyıcının çarpmasına izin verme. Evet, tekrar çek. Haydi son 3. Var mı hocam bir kasılma? İyi. Son 2. Ve son kez yap. Ve kontrollü bir şekilde topuğuna otur. Ve tekrar bu tarafa doğru dön. Ayaklarını bu sefer omuzla doğru bas. Şimdi ellerini taşıyıcının sabit yere koy. Hocam şöyle kollarına veriyorsun ağırlığını. Hafif kalça, birazcık önde tiltte ve kollarından kendini geriye doğru itekle. Kapat taşıyıcını, bekle. Biraz tilttesin. Antrenör. Birazcık daha, birazcık daha. Evet. Ve şimdi itekle, kollarından git ve kollarınla çek kendini. Başını hafif yukarı kaldır ve tekrar. Haydi son 3. Ve son 2. Son kez yap. Kapat taşıyıcıyı. Şimdi omurganı round yuvarla ve dizlerinden geriye doğru itekle ve dizlerle çek. Tekrar dizlerinle itekle. Ve son 4. Son 3. Nefes ver. Son kez yap. Ve kapat taşıyıcını. Geriye doğru esne. Otur topuklarına, bir sırtını rahatlat.
Ve tekrar göğsünü yukarı kaldır. Oturma pozisyonuna gel. Ayaklarını kontrollü at aşağıya ve aşağı ineceğiz sonrasında. Evet, bir sonraki hareketimiz scooter için. Yine mavi ile devam edeceğim scooter'da. Reformer'ın yanında üyeniz ayağını omuzluğa koy, yakın olan, reformer'a yakın olan ayağını ve ayağını reformer'a tahtasına doğru biraz daha yaklaştır. Dizini yerden kaldır. Ellerini belinin boşluğuna doğru al aynen ve dik bir omurga. Parkedeki yani yerdeki ayağı sabit, diğer ayak bükülü ve minderde değil. Geriye doğru itekle, pelvisinin dönmemesine dikkat et ve tekrar çek öne. Bir daha itekle. Nefesini verirken itekle. Nefes al, kapat. Tekrar ver nefes. Son 3. Ve son 2. Ve son kez taşıyıcını kapat. Ellerini ileriye doğru uzat. Ve alttaki dizini bük. Evet, sabit olanı bük. Ve geriye doğru itekle. Ve çek. Tekrar. Nefesini ver, itekle. Al nefes, kapat. Ver nefes, itekle. Son 3. Son 2. Ve son kez yap. Ve yavaşça kontrollü yüksel. Ayağını aşağıya al. İyi misin? İyi. Tamam. Diğer tarafa geçiyoruz. Evet. Diğer ayağını bas. Reformer'a yaklaştır ayağını. Ve dik dur. Dizini yerden kaldır. Ellerini bel boşluğuna al. Ve geriye doğru ver nefesini itekle. Al nefes. Öne çek taşıyıcıyı. Devam et. Nefesini ayarla. Daha yavaş ve kontrollü çek. Son 4. Ve son 3. Son 2. Son kez yap. Kapat. Ellerini uzat bana doğru. Sırtını yuvarla ve dizini bük. Evet. Ve geriye doğru itekle. Ve kapat. Ver nefesini. Al nefes. Haydi 5 tane. Ve 4. Ve 3. Ve 2. Son kez yap. Dizini bük, yukarıya yüksel ve ayağını aşağıya al. Evet, bir sonra çemberden bir yardım alacağım. Hocam öne doğru otur. Evet, şimdi ayağının tabanlarını birbirine doğru çevir, ayak tabanlarını ve çemberi ayağının tam altına al. Ellerini arkaya doğru al ve geriye doğru uzat, omurganı destekle. Burada yine taşıyıcıyı sabitliyorum. Bunu bir sandalyenin üstünde, çayırın üstünde, yani kişi ayaklarını yere basacak şekilde bir yerde yaptırabilirsiniz. Dik bir sırtta ve nefes al. Nefes verirken çemberi içeriye doğru sıkıştır. Nefesini alırken çemberi serbest bırak ve tekrar nefes ver. Nefes al, rahat bırak. Burada çember tam sıkılıyken nefesini veriyor. Açtığında nefes alıyor ama çemberi tam geniş bırakmıyorsunuz. Hafif yine minimal de olsa bir sıkıştırma eylemi var. Devam. Evet, addüktör kasları tamamen aktif. Son 5. Hissediyor musun? 4. 3. 2. Ve son kez yap. Ve çember elini al. Ve dizini, evet, femura doğru. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Yine aynı şekilde omurgasını desteklemesini iste. Ve içeriye doğru birazcık da ayağını kapatabilirsin hocam. Evet. Ve kontrollü dışarıya doğru bırak ve tekrar. Çember tam eski boyutunu almıyor. Bakın bıraktığında da birazcık bir minimal bir sıkıştırma var. Antrenmanlarınızda her derste olabilir. Belli derslerde Kegel antrenmanı koymalısınız. Çünkü hamilelikte Kegel
olmazsa olmaz bizim için. Kegeli dışarıdan gözle göremeyeceğiniz için şu an yer vermedim antrenmanda. Ama mutlaka derslerinizin arasına Kegel antrenmanı koyun. Asansör sistemi ya da normal Kegel egzersizleri koymalısınız. Ve son 3. Ve son 2. Son kez yap ve yavaşça kontrollü çember alınabilir. Burada yapabilecek aslında çok fazla çemberli egzersiz var. İşte elinde de yapabiliriz. Gösterelim hocam onu da. Dik dur, ellerini uzat. Parmaklar uzun. Dik bir sırt. Majörleri aktif hale getirecek. Kontrollü bir şekilde içeriye doğru sıkıştır ve kontrollü dışarı. Hamilelikte oldukça fazla aslında şöyle hamilelerin bize geri dönütü, sırt ağrısı, işte çünkü vücut ister istemez yani omurga öne doğru eğrilmeye başlıyor. O yüzden sırta önem vermelisiniz antrenmanlarınızın sırasında. Son 3. Son 2. Şu an tabii ön tarafı çalışıyoruz. Bu sırt egzersizi değil, unutmayın. Ve son kez yap. Ve yavaşça kontrollü alabilirim. Evet, bu son hareketi sadece görmeniz için çemberde yukarıda yapabilirsiniz, aşağıda. İstediğiniz formda kullanabilirsiniz çember egzersizlerini. Şimdi standing lunge için ayaktayız. Burada bir yeşil yay takıyorum. Yine öğrenciye bağlı aslında yayın direnci. Ellerini footbar'ın köşesine al, yakın ayağını omuzluğa koy. Diğer ayak reformer'ın ayağına yakın bir kısımda. Evet, footbar'ın hizasında. Ve dik bir sırttayız. Dizini bük hocam önce. Geriye doğru nefesini ver. Burada yine dikkat etmen gereken pelvisinin yana doğru dönmemesini sağlaman. Ve hamilelikte esneklik arttığı için çok fazla esnemesine yani zorlamasına izin vermeyin. Ve son 3. Bükülü kalsın diz. Son 2. Şimdi yüksel. Evet. Ve son kez uza. Ve yavaşça kapat. Kontrollü ayağını aşağıya al. Ve diğer tarafa geçiyoruz. Ayağını bas. Diğerini öne al. Evet, burada da en büyük hata dirseklerini bükmesi oluyor üyelerin. O yüzden dik bir sırtta kalmasını iste. Öndeki diz bükülü ve geriye doğru itekle. Pelvis stabilizasyona dikkat et ve çek. Tabii ki şu an yapan bir hoca olduğu için stabilizasyonu çok iyi, hareketi bildiği için, açıları bildiği için çok daha rahat yapıyor. Siz öğrenciyle bu hareketi yaparken yanında sürekli düzeltmelerle devam etmek zorundasınız. Son 2. Ve son kez dizini bük, aşağıya doğru uzadığını hisset. Ve kontrollü yavaşça yüksel. Aşağıya alayım seni. Reformer'ın önünde kal. Evet, şimdi squatlar göstereceğim. Hamilelerde squatları yaparken yardımlı ya siz destek olacaksınız ya da reformer'ın tower kısmından kollarıyla tutup squat yaptırabilirsiniz. Şimdi biz bu hareketi ben yardımlı göstereceğim. Dilara Hoca squat yaparken ayaklarını omuz genişliğinde aç. Evet. Ve aşağıya squat'a in ve yukarıya doğru yüksel. Evet, o yaparken siz destek sağlayın. İn ve yukarı. Devam et. Evet, topuğundan desteğini alıyor. Onunla birlikte beraber yapabiliriz. Hizalama için yukarı. Aşağı. Haydi 3 tane daha. 2. Ve son. Aşağıda kal ve kontrollü bir şekilde yukarıya yüksel ve yavaşça bırak. Evet, sizin için hazırladığımız program squat'la bitti. İnşallah faydasını göreceğiniz bir antrenman metodu olmuştur. Söylediğim gibi her antrenman kişiye özel hamilelerde. Bu hareketlerden yardım alabilirsiniz. Siz öğrencinize göre hareketleri planlayabilirsiniz.
Aynısını yapın ya da yaptırın demiyoruz tabii ki. Açılar çok önemli. Hamile çalışırken lütfen 2 kere düşünerek çalışın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.